Merhabalar, yine Deli Emin'den ilkler gelmeye devam ediyor. Bugün Antalya Taş Motor'dayız. Taş gibi motorlarla karşı karşıyayız. Geçenlerde fuarda tanıtımı yapıldı. Hatta Motofest'te de yine gösterildi. Nedir bu makineler? Togo. Togo'nun makineleri. S800'ler, 800G'ler ve 800T. Bu motorlar 800G için konuşuyorum. Artı Harley tadında ya da Goldwing ayarında çok enteresan motor. 800G Chopper'ın orta seviyesi diyebiliriz bunun için. Şimdi tüm makinelerin fiyatları, özellikleri ve detaylarına değineceğim. Öncelikle makinelere bayiye gelmiş gibi dışarıdan bir göz atalım. 800G'nin bu da ışıklı görüntüsü. Burada çok hoş mavi metalik desen detaylar var. Simli parlayan bir boya. Birazdan detayını göstereceğim. Yine burada küçük enişte çapınımız 800G'miz var. S'imiz var, özür dilerim. Şimdi Togo 800G'den başlayalım. Şu an Eylül'ün sonundayız. 2024 Eylül sonundayız. Peşin 494 bin lira gibi bir fiyat etiketi var. Nedir bu Togo 800G? 180 km hıza çıkan 800 cc çapında 47 beygir 20 litre yakıt deposu olan 100 kilometrede 5.1 tüketimi olan ön arka aydınlatmalarının led kullanılmış TFT ekrana sahip ayarlanabilir bel desteği olan 4 zamanlı çift silindirli 6 vitesli manuel ön ve arka frenlerinde ABS fren sistemi olan bir motosiklet. Nedir bu? Kayış aktarmalı. Bu şekilde bir aktarmasının kayış kullanılmış. Bel desteğinden bahsetmişti. Bu benim çok hoşuma gitti. Buradan ayarlanabilir bir bel desteği var. Şimdi yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu top case bagaj kullanmadığınız doğrultuda da kapatabiliyorsunuz. Ya da bunu terse açıp eğer tek kullanıcıysanız aşağı doğru indirip sırt dayama olarak yapabiliyorsunuz. Son derece estetik, güzel düşünülmüş. Çok güzel bir özellik benim nazarımda. Koltuğu çok şık. Yani ne büyük ne küçük ama deri kullanılmış. Yani çok böyle nasıl söylenir, baldırınızı ağrıtmayacak, totonuzu yormayacak, ufaktan bel desteği veren, artçınızın da rahat edebileceği bir koltuğu var. Tek sevmediğim yanı çok kaygan olması. Ani frenlerde ön tarafınızda hafif meyilli olduğu için kayma riskiniz olabilir. Bundan dolayı da ayaklarınızdan destek alabilmeniz adına kaydırmaz, güzel, geniş bir basamak konumlanmış. Hani kayış evet güzel bir aktarma organı olsa da kayış fiyatları da bazen zincirden daha maliyetli olabiliyor ya da art niyetliler yapabiliyor. Bundan dolayı tartışılır. Ama soğutucu radyatörü son derece büyük, 800 cc'yi rahat soğutabilecek. Hatta önüne de bir ızgara yapılmış. Güzel bir şekilde korunmuş görünüyor. Togo'nun kendi çift pistonlu fren kaliperleri ve önde çift disk freni var. Yani 4 kaliperle yaklaşık 35 santim çapındaki disklerle bu motoru durdurmak son derece basit oluyor. Yine Migra'nın lastikleri var. CST marka. Migra'lar bu S1 versiyonu, en iyisi S3 olarak biliyorum. Yani kendi sınıfında en iyinin 1.6 diyebiliriz. Yani lastikler hamur yapı olarak, naylon yapı olarak iyi görünse de yazın son derece tatmin eder ama kış aylarında lastik için yorum yapamayacağım. Görmüş olduğunuz gibi egzoz çok tarz duruyor. Bu makinenin sesi de çok hoş. Birazdan dinleteceğim size. Bu arada kontağı buradan açıyorsunuz. Buradan çevirerek silindiri V olarak konumlanmış. Ekranı bu şekilde. Ön arka lastik basınçlarının olduğunu görebiliyoruz. Akümüz gayet iyi. 12.5 volt. 1000 kilometre devir saati vesaire. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Vitesin boşta olduğunu gördük. Bir de makineyi çalıştırıp umarım benzini bitmez. Evet, benzinimiz bitti ama sesini duyabilmemiz için
Bu bize yeteri kadar yetti diye düşünüyorum. Son derece güzel kükreyen, çok tok, çok böyle kompresörü acayip iyi olan, yani bunu yolda görmek gerekiyor. Gerçekten iddialı bu konuda. Torku çok çok iyi olan bir motosiklet. Arka süspansiyonumuz, şok emicimiz ayarlanabilir durumda. Önlerde yine ayak kısmımız bulunuyor. Maşa HSX özür dilerim. Hareket mesafesi gayet yeterli. Yani arkadan tasarımı, evet, chopper'larda biliyorsunuz ya da Harley'cilerde bu tarz retro işleri seviyorlar. Bunda da son derece retro izlenimler var. Her ne kadar retro görünse de yine aydınlatmaları led. Yine motor bloğunu araçlarda olduğu gibi genelde bunu Bentley ve BMW kullanıyor. Bu tarz motor bloğu üst kapağı tasarımını. Bu da motosiklette kullanmış. Soğutucu fanları görebiliyoruz. Çift fan. Biri büyük, diğeri biraz daha ufak. Bu da sıcaklığa devre göre. Quick shifter yok bunda. Fren manetimiz ayarlanabilir. Far tasarımı çok tarz. Gayet tarz bir far tasarımı var. Nedir? Eleştireyim hadi motor kötü olmasın. Buna bir tane böyle bir kilitli bir mekanizma yapalım. Pirileri açıp içine bir şey atmasın diye. Eksik bir şey gördüm. Buradaki termostat üzerinde kablomuz eksik. Neden eksik bilmiyorum. Yani bu model için kullanılmadı, çift sensör olabilir. Ama bunda sensör varsa kablonun da olması gerekir diye düşünüyorum. Oksijen sensörümüz buraya konumlanmıştı ki diğeri burada. Görünmese de yani bunu daha farklı konumlayamazlar mıydı içeriden oraya doğru bilmiyorum. Yani bu motorda kesinlikle egzoza ihtiyacınız yok. Bel dayaması, koltuğu, tarzı, lastik basıncı çok özellikle bir motosiklet. Ekranda aydınlık sensörü olduğunu görebiliyorum. Burada sensörleriyle aydınlık sensörü. Menü geçişlerini buradan yapabiliyorsunuz. ABS'yi yani devre dışı buradan. Normalde traction olur devre içi veya devre dışı. Burada ABS yazılmış ama muhtemelen traction olsa gerek. Bilmiyorum, onu kullandığımız zaman göreceğiz. Şimdi gelelim S800'e. Bu da çok tarz bir motosiklet. Logoları yine Harley'den esinlenilmiş. Rengi çok çok hoş. Onu söyleyebilirim. Yani böyle mat, değişik bir gri renk kullanılmış. Bloğu görüyorsunuz. Buram buram güç burada diye bağırıyor. Aslında diğer G modeliyle aynı blok olsa da bir takım farklılıklar var güç değerleri arasında. Sistem yine aynı kullanılmış. Amortisör sistemi, işte maşası. Sadece burada değişen karoser olmuş ama arka lastiği size göstermek istiyorum. Lastiğin size çapından bahsedeyim. Ben aracımda 2.45 kullanıyorum. Bu da tam olarak 2.45. Bunun bakalım, yine CST lastik kullanılmış. Önlerde Vanda kullanmış. Neden farklı yapmış bilmiyorum. Yani arkada CST olup önde Vanda olması. Hadi bu da bunun eleştirisi olsun. Yine aynı büyüklükte soğutucu radyatör kullanılmış. Ama bunun doldurma kabı nerede bakalım. Evet, bakın bunu buraya almışlar. Bir çakmaklık soketi koymuşlar. Ama içerisinde USB var. Bunun da özelliklerine gelecek olursak 429.500 lira nakit fiyatı var. Cruiser tipli 47 beygir, 13 litre yakıt deposu, manuel 6 vites, 4 zamanlı ABS'li, led aydınlatmalı, su soğutmalı, maksimum hızı 150. Yani diğerindeki hız bildiğiniz üzere tarzından, lastik çaplarından ve genişliğinden dolayı 180 km, arada 30 km gibi bir hız farkı var. Ve bunda önünde sizi koruyan bir göğüs kafesi, rüzgar saptırıcı olmasına rağmen değişik çift mercekli bir yuvarlak far tasarımı kullanılmış. Ekran aynı şekilde.
Yine dijital fakat ufak yuvarlak bir ekran kullanılmış bunda da. Muhtemel akümüz takılı değil. Diğer motordan bakalım. Kütük tasarımı gayet iyi. Koltuğu Alcantara görünümlü. Hatta yapısı çok benzer. Diğer kısımları Windex. Artçı için şu eğimleri ben sevmiyorum. Artçı eğimlerinde mecbur bana sarıl diyor. Küsseniz, dargınsanız, yeni tanıştıysanız, sarılmak istemiyorsa ne olacak bilemiyorum. Bu üründe lastik basıncı yok. Ve benim favorim, artık Goldwing'ciler ya da Harley'ciler ne der buna bilmiyorum ama bu motoru çok beğendim. Yaklaşık birkaç hafta önce yine geldim, bu motoru gördüm, inceledim. Hatta çekimini yapıp ama yüklememiştim. Bu kez gelişimin en büyük sebebi bu motor. Bunu da dinleteceğim sesini size. Bu yine 800 cc hacminde ama çok efsane özellikleri var. Müzik sistemi var. Önde 2, arka yanlarda yine 2 tane hoparlör olarak. Yan çantaları, arka çantası, antenleri, egzoz tasarımı, sinyaller bile efsane bir makine. Yine artçı için basamakların ne kadar büyük olduğu, sürücü için ne kadar ergonomik olduğu, dizinize gelecek olan rüzgarı nedenli keseceği, yani çok ince düşünülmüş. Aynı motor bloğunun farklı versiyonu var bunda da. Bunun da fiyatı 671.000 TL. Togo 800T olarak geçiyor. 800 cc, 47,5 beygir, 18 litre yakıt hacmi, alarm, bluetooth gibi özellikleri olan yine müzik sistemi, ABS'li elciklerini ısıtma olan bahsettiğim 4 hoparlörü, güvenlik kamerası olan ön ve arka olarak ve HD ekranı olan 160 km hıza çıkabilen bir motosiklet. Yine aynı fren sistemi, çift kaliperli olarak. Bakın, mor ve lacivert geçişli, gri ve siyah birleşiminde çok hoş bir renk tasarımı. Farda yanlarındaki gündüz farlarını görüyorsunuz. Bunları dışlarda da sinyal olarak birleştirmişler. Size bundaki lümen değerini de göstermek istiyorum, dörtlüleri. Motor hakikaten efsane olan bir motor. Işıl ışıl her yer sanki pavyon modunda. Gerçekten efsane bir alet. Şimdi aynı güzelliği arka sinyallerinde de var. Bakınız, hem çantada hem arka çamurlukta. Çok şık, çok ergonomik tasarlanmış, çok ince işlerin düşünüldüğü. Şu an Bluetooth'um bağlı değil ama müzik sistemi o kadar güzel, o kadar berrak, net bir ses geliyor ki üzerine yazmasa da size Harman Kardon benzetmesi yapabilirim gönül rahatlığıyla. O kadar berrak bir ses var. Ve bu makinenin de sesini duyalım. Gerçekten çok efsane bir sesi var. Boyası da aynı şekilde, içerisinde mavi metalik simler var. Bu ışıkta kendini belli eden bir boya. Umarım bundaki yakıtımız yeter. Evet, hazırsanız. Bunu yapma sebebim, yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz ve ilave olarak duyuyorsunuz diyebilirim. Hakikaten yok böyle bir şey. Evet, Harley'lerde farklı tonda duysak da hakikaten buram buram bağıran, kollarımdaki titremeyi gördünüz, yani egzoz bayağı bir, kompresör gücü çok yüksek. Yine renk geçişleri, bakın, siyahtan, lacivertten, mordan pembeye doğru uzayan, hatta fuşya diyebiliriz en uç kısmına, bir renk kombini var. Üstü siyah, arada da gri çizgileri.
Yine değişik bir anahtar tasarımı. Herkes tarafından açılmaması için eski güvenlik kabinlerindeki ya da emanet kabinlerinde kullanılan anahtarlar var. Çanta aynı şekilde buradan kilitlerini açarak böyle yan kısma kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Buna da süspansiyon olsa daha iyi olurmuş. Sadece iple korunmuş. İçerisinde yine kaputonu kaplama konulmuş. Avadanlığı var. Çift taraflı bantı ve akü şarj kablosu var. Evet. Çok estetik olmuş. Yine bagaj üstü demirin de olması daha fazla eşya alabilmeniz için. Vader tarzı diyelim biz buna. Koltuğa. Yine yolcunuz için çok baldırlarını ağrıtmayacak, uzun seyahatler yapabileceği, bacaklarınızı da sürücüyü koruyabileceği tarzda bir oturma pozisyonu var. Çok hoş. Yine bir S800 de orada var. Yakında onu test edeceğiz. Test motoru olarak onay verilmiş. Onun da test videosu yakında gelecek. Neredeyiz? Antalya Taş Motor'dayız. Togo'nun satış bayisi. Aynı zamanda Hero ürünleri de var. Çok da güzel bir yetkili servisi var. Gayet geniş, büyük bir yetkili servis. Bir de gelelim Togo'nun görmüş olduğunuz gibi Racing modeli var. Racing modeli yine ben bunu Ducati'ye benzetiyorum. Panigale'ye çok benziyor tasarım olarak. Yani belki kopyası diyebilirim yani. Yalan söylemiş olmayayım. Kafa tasarımı, maşa tasarımı, ön çamurluğu, her şeyiyle neredeyse bir Panigale. Yine Panigale'nin videosu da kanalımda var, orijinal Panigale olarak. Bu da 800 cc. Togo görmüş olduğunuz tüm motorlarında 800 cc hacmi var. Lastik basınçları yine bu motorda kullanılmış. CST mi? Bakalım lastiğine. Bu da Migra'ya benziyor çünkü tarz olarak. King Type yazan bir lastik kullanmış. Yine tek maşa olarak sadece şuradaki kırmızı bağlantı demirini beğenemedim. Yine rezervuarla tek ortadan süspansiyon sistemi, quick shifter'ın olduğunu görebiliyoruz. Koltuğunu, deriyi çok beğenemedim. Yine direksiyon açı sensörlerimiz var. Küçük de bir ekranımız var içerisinde. Bu şekilde de bir açılış logomuz var. Ekran minimize edilmiş. Güvenlik kamerası olduğunu görebiliyoruz. Motor üzerinde de bir ön ve arka kamera var. Menü kontrolümüz buradan. Ayarla devraj ve fren manetimiz var. Ön kamerayı buraya konumlamışlar. Arka kamerada yine bu içeride bir kameramız var. Ama kamera daha güzel yere konabilirdi diye düşünüyorum. Egzozumuz, bunu da duydum. Sesi biraz tiz geliyor. Yani çok buram buram diğerleri kadar kükleyen bir egzozu yok yapı gereği. Ama başarılı bir makine. Genelde teker üstü çamurluk tutucuları kısa bırakılır. Bunu da son derece uzatmışlar. Plakanızla beraber de bunu engellemiş oluyorsunuz. Bunun da fiyatına gelecek olursak 557.000 TL gibi bir etiket fiyatı var. Özellikleri de 86 tork, 800 cc, 4 silindir, 17 litre yakıt deposu, 6 vites manuel, 116 beygir gücünde. 6.1 yakıt tüketimi olan shifter vites, ön ve arkasında kamera olan, maksimum 270 km hız yapabilen bir Racing. Ön maşayı da ayarlayabiliyoruz buradan. Bu kısımlardan ayar yerimiz var. Burası PV yazmış ama herhangi bir işlevi yok. Tercih, seçim sizin. Fiyatına göre 0 kilometre bir Panigale imitasyonu demeyeyim ama Panigale etiketi yazsanız herhalde inanılır yani. Egzozu değiştirdiğiniz takdirde bu görüntüyü, görseli verebilirsiniz diye düşünüyorum.
son olarak gelelim bu arkadaşa. Togo'nun Adventure'da VS550 modeli. Bu motoru bu şekilde alıyorsunuz ve hiçbir şey yapmadan, ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmadan rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Buna da GS yavrusu diyelim. Yine çift silindirli olduğunu görüyoruz. Fakat B değil, inline, yani yan yana 2 tane silindiri var. Ne kullanmış? Bonai. İlk defa duydum. Tel jantlı. Ve bir sulu karbon kaplama tarzında bir egzoz koruması yapılmış. 3 tane çantası var. Evet, bunun koltuk derisi çok daha iyi. Arka çanta biraz ufak ama gayet sağlam. Çanta demirleri de gayet güzel olmuş. Orijinal çanta demiri. O da sağlam görünüyor. Lastikler araziye uygun. Markaya bakalım. 150-70-17 kullanmış. King Tire marka. Yani yapısı iyi. Yapı olarak iyi. Torklu bir makine. Sis farları, çantası, koruma demiri, rüzgarlı, ayarlanabilir debriyajı, ayarlanabilir ön freni. Burada sis farlarını kullanabilmeniz için butonları. Bir de ekranına bakalım. Bu arada sevdiğim özellikler hem USB hem çakmaklık olması. Doğada, kampta çakmaklık çok işe yarıyor. Çünkü birçok ürün var. Yatak pompaları gibi. Bunları şişirmeden son derece işimize yarayan bir çevirici. Ön süspansiyonlarımızın ayarlanabilir olduğunu görüyoruz. Bunun da sinyalleri, gündüz farı, uzunlarda yine merceklerimiz aktif oluyor. Bunun da bir sesini duyalım. Motoru çalıştıralım. Yakıtımız bitti sinyali verse de deneyelim. Let's go Adventure Tour. Şimdi ön farımıza bakalım. Uzunlarımızı yakalım ve sis farlarımızı yakalım. Evet. Gördüğünüz gibi uzunlar ve sis farları. Sis farlarında motorun rengine uygun aslında sarı. Fakat buradan beyaz görsek de aydınlatmaya baktığımız zaman sis farlarının yeri sarı olarak aydınlattığını görebiliyoruz. Bunun da fiyatı muadillerine göre gayet uygun tutulmuş. Şimdi bir de özellik ve fiyat etiketine gelelim. Evet, V550S'in nakit fiyatı 399.000 TL. 2024 Eylül sonu Ekim başı diyebiliriz. Özellikleri de top speed'de 180 500 cc hacminde 43 beygir çift silindirli 19 litre yakıt deposu var. Soğutmalı HD ekran 83 tork. Bagajlar ruhsatı işli. Bakın bu bagajların ruhsatı işli olması son derece önemli. Malumunuz çokça cezalardan bahsediliyor, duyuluyor. Ama bu motorun ruhsatı işli olması da gayet hoş bir şey. Merak edenler için tüm Togo modellerini Antalya Taş Motor'dan arayarak ve web sitelerine bakarak sarı sayfalardan da güncel fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Hero ile alakalı aynı zamanda da birçok aksesuarın olduğu, yani buraya geldiğinizde sadece motoru değil A'dan Z'ye her şeyiyle giyinip çıkabileceğiniz bir yer. Kasklar, montlar, eldivenler, diğer tüm ekipmanlar, top case'ler, aklınıza gelen gelmeyen, hatta bakım ürünlerine kadar içerisinde yağlarında bulunduğu temizlik malzemelerinin, hatta aksesuarlarının, zincir vesaire, işte demirlerden, sele kılıflarından, rüzgar saptırıcılarla aklınıza gelecek tüm malzemeler, ekipmanlar burada bulabilirsiniz. Kanalımda motorlarla ilgili birçok video var.
izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.